Bir filozof düşünün ki 440 yıl önce yazdıklarıyla hala sizi etkileyebilsin ve bir yazar düşünün ki 440 yıl önce seslendiği konular hala güncelliğini koruyabilsin. Bir insan düşünün ki Bacon, Descartes, Pascal, Rousseau, Hume, Marx, Freud, Pushkin, Darwin, Nietzsche, Zweig, Camus ve Shakespeare gibi bugün dünya üzerinde yapıtlarıyla bize yön veren yazarlara ilham kaynağı olabilsin. İşte büyük Fransız düşünür Michel de Montaigne, yeryüzünde bunu başarabilen nadir insanlardan bir tanesi. 38 yaşında kendisini kitapların insafına bırakarak denemeler yazmaya başlayan bu adam, hem bu türe adını vermiş hem de yüzyıllar sürecek metinleri düşünebilsinler diye insanlığın akıl havuzuna bırakmıştır. Michel de Montaigne 28 Şubat 1533 yılında Fransa'da Katolik inançlara bağlı soylu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Zenginliklerinin verdiği fırsatla henüz küçük yaşta eğitim almaya başladı. Babası eğitimine çok önem veriyordu. Fransa'da yaşamalarına rağmen Fransızca bilmeyen Alman bir eğitimci bulmuş, ev hizmetçilerinde sadece Latince konuşan insanlardan seçmişti. Böylece Montaigne henüz küçük yaştayken birçok dile hakim olması için farklı bir eğitim metoduyla büyütülmüştü. Sonraki yıllarda edebiyat, felsefe ve hukuk eğitimi alarak farklı dillerin meyvelerini toplamayı bildi. Kendisini felsefeye ve kitaplara adamadan önce oldukça aktif bir hayatı vardı. Fransa parlamentosunda danışmanlık yapmış, yaşadığı yörenin belediye başkanlığı görevine gelmişti. Siyasi faaliyetlerini bitirdikten sonra Almanya ve İtalya'ya seyahat edip anı biriktirmişti. Geri döndüğünde evine çekilmiş, edebiyat ve felsefe üzerine çalışmalar yapıp kendisini kitap deryasının içine bırakmıştı. 1570 yılından itibaren yazmaya başladığı denemeler başlıklı yazılarını ölüm yılı olan 1592'ye kadar sürdürdü. Kendisinden önce böyle bir yazım biçimi olmadığı için denemeler edebiyat ve felsefe tarihi açısından büyük bir önem taşımakta. Montaigne'e göre felsefe yaşamayı öğretmektedir. Kitabın Hayat ve Felsefe adlı bölümünde felsefenin insanlara yaşamaya başlarken de ölüme doğru giderken de söyleyecekleri vardır diyor. Ona göre bizler yaşamayı ancak ömür geçtikten sonra öğreniyoruz. Stefan Zweig'ın Montaigne adlı denemesinde yazarın iş yaşamında ve politikada babası kadar başarılı olamadığını yazıyor. Bu yüzden Montaigne hayatı doğru yaşamadığını düşünmeye başlamış, akabinde 38 yaşında elini eteğini bu işlerden çekip odasında kitaplarıyla baş başa kalarak yaşamak ve ölmek sorununu çözmeyi hedeflemiştir. Zweig'a göre Montaigne 38 yıl boyunca hep birileri için yaşamıştı, fakat bu tarihten sonra artık kendisi için yaşayacak ve kim olduğunu öğrenmeye çalışacaktır. Hazreti İsa'nın doğumunun 1571. yılında Mart'ın ilk gününün arifesinde sarayda köle gibi çalışmaktan ve resmi görevlerin yükünden çoktandır yorgun düşmüş ama henüz gücü yerinde olan 38 yaşındaki Michel de Montaigne sanatın bakir kucağında dinlenmeye karar vermiştir. Kaderi atalarının bu sakin yuvasının elinde kalmasına izin verirse büyük bir bölümü geride kalmış bir yaşamın kalan akışını burada sessizlik ve güvenlik içinde tamamlayacaktır. Michel de Montaigne burayı özgürlüğe, sessizliğe ve çalışmaya adamıştır. Montaigne'e göre bir insanın yanında bulundurması gereken en önemli besin kitaplardır. Kitaplar felsefe aracıdır. Felsefe eğer yaşamı öğretiyorsa kitaplar da insanın en temel ihtiyacıdır diyebiliyordu. İstediğim zaman onlarla mutluluğu tadabileceğimi bildiğimden yalnızca varlıkları bile beni hoşnut kılmaya yetiyor. Ne savaş ne de barış zamanlarında yanıma kitap almadan yolculuğa çıktığım olmuştur. Fakat çoğu kez günler, aylar boyunca kapaklarını açmadığımda olur. Kendi kendime şu ya da bu kitabı nasılsa bir gün okurum derim, yarın ya da istediğim herhangi bir zaman. Kanımca kitaplar insanın hayat yolculuğunda yanına alabileceği en iyi besinlerdir. Montaigne mesleğini ve sanatını yaşamak diye tanımlar. Ona göre insan önce kendisini tanımalıdır. Kendisini olduğundan daha alçakta görmemeli, kibirlenip de üste çıkmamalıdır. Ancak kendisini kabul ettiği ölçüde tanımlamalı ve hayatını bu düzende yaşamalıdır. Montaigne için yaşamak çözülmesi gereken büyük bir problem olduğu kadar ölüm de doğru anlaşılması gereken bir meseledir. Nasıl doğuşumuz bizim için her şeyin doğuşu olduysa ölümümüz de her şeyin ölümü olacak. Öyleyse 100 yıl daha yaşamayacağız diye ağlamak, 100 yıl önce yaşamadığımıza ağlamak kadar deliliktir. Ölüm başka bir hayatın kaynağıdır. Montaigne'e göre insan hayatı dolu dolu yaşamalıdır. Fakat yaşamadıysa bunun için de şikayet etmemelidir. Zira seçimler kişinin kendi elindedir. Nasıl geminin dümenini nereye kırarsanız oraya giderse, yaşam gemisini kullanan sizler de yönünüzü
ona göre tayin etmelisiniz. Hayat bir işinize yaramadıysa, boşu boşuna geçtiyse onu yitirmekten ne korkuyorsunuz? Daha yaşayıp ne yapacaksınız? Sizin hatırınız için evrenin bu güzel düzenini değiştirecek değilim ya. Ölmek yaratılışınızın koşuludur. Ölüm sizin mayanızdadır. Ondan kaçmak kendi kendinizden kaçmaktır. Sizin bu tadını çıkardığınız varlıkta hayat kadar ölümün de yeri vardır. Dünyaya geldiğiniz gün bir yandan yaşamaya, bir yandan ölmeye başlarsınız. İnsan yaşamayı kabul ettiği gibi ölümü de en başından kabul ederse mutlu olmaya bir adım daha yaklaşmış demektir. Doğa bunu böyle istiyor. Bize diyor ki, bu dünyaya nasıl geldiyseniz öylece çıkıp gidin. Ölümden hayata geçerken duymadığınız kaygıyı hayattan ölüme geçerken de duymayın. Ölümünüz varlık düzeninin, dünya hayatının koşullarından biridir. Hayatın içindeyken ölümün de içindesiniz. Çünkü hayattan çıkınca ölümden de çıkmış oluyorsunuz. Hayattan sonra ölümdesiniz ama hayattayken ölmektesiniz. Ölümün ölmekte olana ettiği ise ölmüş olana ettiğinden daha acı, daha derin, daha can yakıcıdır. Montaigne'in felsefesi kuşkuculuk üzerine inşa edilmiştir. Kitaplarında da yazdığı üzere o kendisine ne biliyorum sorusunu sormaktadır. Bundan yola çıkarak hayatı, dünyayı, felsefeyi, ahlakı, doğruyu ve yanlışı, insan tabiatını, özgürlüğü, aileyi, evreni ve bilgiyi sorgulamaya başlamıştır. Fakat sorgulaması tamamlanmış olsa dahi sonuç olarak insanın çok da bir şey bilmeyeceğine kanaat getiriyordu. Çünkü makalelerindeki bir kısım görüşlerin kendileriyle çelişiyor olmasından haberdardı. Bir şeyleri bilmenin ne kadar zor olduğunu ve gerçekten bildiğimizden daha fazlasını bildiğinizi düşündüğünüzde ne kadar tehlikeli olabileceğini kabul etmeliyiz diyordu. Montaigne, benliğin dışına ulaşmanın değerli olabileceğine inanıyordu. Nitekim özel ve kamusal hayatında olduğu gibi yazılarında da diğer insanlarla, hayvanlarla, doğayla ve eylemlerle bağ kurma ihtiyacı hissetmiş, kendinden öteye geçmenin yollarını aramıştır. Felsefe, ruhun fırtınalarını dindirmeyi, açlığı ve hastalığı gülerek karşılamayı, bir takım uydurma müneccim işaretleriyle değil, doğal ve somut yollarla öğretmeye çalışır. Felsefenin amacı erdemdir. Bu erdemde medresenin söylediği gibi sarp, yalçın ve çıkılmaz bir dağın başına dikilmiş değildir. Ona yaklaşanlar tersine güzel, bereketli ve çiçekli bir ova içinde görürler onu. Orada erdem yine her şeyden en yüksektedir. Gerçek erdem zengin, kudretli ve bilgili olmasını, mis kokulu yataklarda yatmasını bilir. Hayatı sever, güzelliği de, şan şerefi de sever. Fakat onun öz be öz işi bu nimetleri ölçüyle kullanılmasını ve yiğitçe bırakıp gitmesini bilmektir. Çetinliğinden çok daha fazla büyüklüğü olan bir iş ki onsuz her hayat bozuk, karışık ve şekilsizdir. Montaigne'e göre insan için yargılama bilgiden daha önemlidir. O bize kendi başımıza düşünmeye teşvik etmeyen herhangi bir eğitim modelinin faydasız olduğunu söylerdi. Bilgi ancak kendi fikirlerimiz aracılığıyla inşa edilebilir. Öğretici kişi, bu ebeveyn ya da öğretmen olabilir. Bize bir şey öğretmeye çalıştığında bunu direkt kabul etmek yerine önce sorgulamamız gerekir. Böylece bilginin temeli sağlamlaşacaktır. Bir insan asla kendi bilgisiyle bilge olmaz diyordu. En iyi öğreticiler kişinin liderlik etmesini teşvik edenlerdir. Fikirlerimizle meydan okumayı öğrenmeli, özgür düşünceyi savunmalıyız. Montaigne'e göre insanlar kendi bilgilerini ortaya koymak konusunda çok heveslidir. Bu gibi durumlarda dengenin önemine vurgu yapar. İnsanları dinlemeyi bilmeli ve bu konuda alçak gönüllü olmalıyız. Çünkü karşımızdaki kişi sizden daha fazla bilgiye sahip olabilir. Eğer gerçekten de onun bilgisi sizden daha üstünse onun bilgisini savunmak en önemli görevlerden biri olmalıdır. Montaigne'in yaşadığı dönemde kaos hakimdi. Kendisi iyi bir filozof ve zengin bir yazar olmasına rağmen bir duvar ustasına, bir çiftçiye, bir temizlikçiye veya bir tüccara imrenir ve saygı duyardı. Çünkü onun bilmediği birçok şeyi bu insanlar biliyordu. Ona göre maddi durumu kendisinden düşük olan insanları ancak aptallar hor görürdü. Talih insana bütün nimetlerini verse onları tadabilecek bir ruh gerekir. Bizi mutlu eden bir şeyin sahibi olmak değil, tadına varmaktır. Nasıl dili pas tutmuş bir adam Yunan şarabının tadından bir şey anlamazsa, nasıl bir at üzerindeki zengin koşumların farkında olmazsa, vurdum duymaz, zevksiz bir ahmakta içinde yaşadığı nimetlerin tadına varamaz. Denemeler kitabı Montaigne'in yaşamından ilhamla kaleme aldığı fikirleri barındırır. Yazılarında Stoa felsefesinden etkilendiğini gözlemlemek mümkün.
Stoa felsefesinin temelinde yatan doğayla uyumlu yaşamak ilkesini yerine getirmeye çalışmış ve mutluluğu bilginin derinliklerinde aramıştır. Kuşkucu felsefesini yaşamın en temel meseleleri üzerine yoğunlaştırmış, insan hayatının olmazsa olmaz görev ve sorumluluklarını dile getirmiştir. Fakat kişiler ne kadarını kendi hayatlarına yansıtır, bunu da tartışmaya açmış, özgür fikir ve özgür yaşamın kapısını açık tutmuştur. Özgürlüğe öyle düşkünüm ki koca Hindistan'ın bir köşesini bana yasak etseler dünyanın tadı kaçar diyordu. Montaigne bir yerli değildi, dünyalıydı. Bütün insanları hemşerim sayıyorum. Bir Polonyalıyı bir Fransız gibi kucaklıyorum. Dünya ile akrabalığımı kendi milletimle akrabalığımın üzerinde tutuyorum diyor. Dünya üzerinde henüz zihinlere yerleşmemiş olan kardeşlik bağını 400 yıl önce insanlığın hizmetine sunuyordu. Montaigne'in karamsar olduğu düşünülebilir çünkü yazılarının arka penceresi hep ölüme bakıyor. Fakat onun ölümle olan ilişkisi barışıktır. Çünkü ölüm gibi güçlü ve net bir olgunun varlığını kabullenmek konusunda çaba sarf ettiğini görebiliyoruz. Ona göre ölüme hazır olmak özgürlükle eşdeğerdir. Ancak ölmekten korkmayan insan özgürlüğün tadına varabilir.